Hem standart kuantum teorisi hem de pilot dalga teorisi aynı ölçüm sonuçlarını ve olasılıklarını öngörür. Ancak ölçüm sürecinin yorumlanmasında temelde farklılık gösterirler. Standart kuantum teorisi dalga fonksiyonunun olasılıksal çöküşünü incelerken, pilot dalga teorisi fiziksel çöküşü olmadan deterministik bir evrim ortaya koymaktadır. Bunun yerine dalga fonksiyonu sistemin yapılandırmasını yönlendirir ve bu da ölçüm sonucunu belirler. Pilot dalga teorisinde indirgenmiş bir dalga fonksiyonu kavramı, standart kuantum teorisindeki gibi temel bir varsayım değil, sistemin dinamiklerinin ortaya çıkan bir özelliğidir. Bu ayrım özellikle yerel olmama ve gözlemcinin rolüyle ilgili olarak kuantum gerçekliğini anlamamız açısından önemli çıkarımlara sahiptir. Standart kuantum teorisinin ve pilot dalga teorisinin altında yatan matematiksel çerçeveler kuantum ölçümünün tutarlı açıklamanı sağlar. Ancak ontolojik yorumlarda temelde farklılık gösterirler. Standart kuantum teorisi dalga fonksiyonunun olasılıksal çöküşünü incelerken, pilot dalga teorisi hem dalga fonksiyonunun hem de sistemin yapılandırmasının deterministik ve sürekli bir evrini sunar. Bu videoda sunulan adım adım türetmeler her yaklaşımın tutarlılığını vurgularken farklı felsefi temellerini ortaya koymaktadır. Her iki yorumda aynı deneysel tahminlere yol açarak kuantum mekaniğinin sağlam ve iyi test edilmiş bir teori olduğu fikrini güçlendirir. Ancak kuantum gerçekliğinin doğası hakkındaki devam eden tartışma bu yorumların daha fazla araştırılmasının kuantum teorisinin temellerine dair daha derin içgörülere yol açabileceğini öne sürmektedir. Alt kuantum ölçüm kavramı özellikle denge sistemlerini araştırmak için denge dışı parçacıkların kullanımı yoluyla standart kuantum mekaniği çerçevesine etkileyici bir uzantı sunar. Bu yaklaşım kuantum mekaniğinin bazı geleneksel yorumlarına özellikle belirsizlik ilkesine meydan okumaktadır. Bu tartışmada sunulan teorik modeli sentezleyip eleştireceğiz ve bunun çıkarımlarına, altta yatan varsayımlara ve deneysel doğrulama potansiyeline odaklanacağız. Alt kuantum ölçümü, kuantum dengesinde olan bir parçacık sistemini ölçmek için dengede olmayan bir parçacık grubu kullanmayı içerir. Bilinen bir dalga fonksiyonuna ve denge kurallarına uymayan belirli bir dağılıma sahip olan bu denge dışı parçacıklar ölçüm aygıtı olarak işlev görür. Bu aygıt parçacıkların konumu kendi bilinen dalga fonksiyonuna ve denge dağılımına sahip sistem parçacıklarının konumunu ölçmek için tasarlanmış bir işaretçi görevi görmektedir. Bu yaklaşım kuantum ölçümünde kullanılan von Neumann etkileşim modeline dayanır. Burada sistem ile aygıt arasındaki etkileşim belirli bir etkileşim Hamiltonianı tarafından yönetilir. Bu bağlamda bağlantı sabiti etkileşim gücünü belirler ve işaretçi konumuyla ilişkili momentum önemli bir rol oynar. Bu etkileşim modelini denge dışı parçacıklara uygulayarak teori dalga fonksiyonunu değiştirmeden sistemden alt kuantum bilgi etme olasılığını araştırır ve potansiyel olarak belirsizlik ilkesinin geleneksel anlayışına meydan okur. Sistem ve aparat parçacıkları arasındaki etkileşim başlangıç zamanında başlatılır ve birleşik dalga fonksiyonlarının evrimine yol açar. Bu senaryoda sistem ve işaretçi Hamiltonianlarının bireysel etkileri ihmal edilir. Bu kısa etkileşim dönemleri için yaygın bir basitleştirmedir. Dalga fonksiyonunun evrimi daha sonra etkileşimin etkisi altında sistemin zaman içinde nasıl değiştiğini tanımlayan Schrödinger denklemi tarafından yönetilir. Etkileşim Hamiltonianı uygulandığında işaretçi ile ilişkili momentum ile sistemin konumu arasında bir ilişki ortaya çıkar. Başlangıç dalga fonksiyonunun sistemin dalga fonksiyonu ile aparatın dalga fonksiyonunun bir ürünü olduğu varsayılmaktadır. Ve Schrödinger denkleminin çözümü işaretçinin dalga fonksiyonunun zaman içinde sistemin konumuna orantılı olarak kaydığını göstermektedir. Bu kayma işaretçinin konumunun sistemin konumu ile iç içe geçtiğini gösterir. Bu da işaretçinin artık sistem hakkında bilgi içerdiği anlamına gelir. Bu dolanıklık kuantum ölçüm teorisinde temel bir kavramdır. Çünkü işaretçinin konumu gözlemleyerek sistemin konumu hakkında ayrıntılar çıkarabileceği şeklinde bir yargıya varabiliriz. Süreklilik denklemi bir parçacığı belirli bir konum ve zamanda bulma olasılığını temsil eden olasılık yoğunluğunun zaman içinde nasıl değiştiğini açıklar. Bu olasılık yoğunluğu dalga fonksiyonunun büyüklüğünün karesiyle verilir. Süreklilik denklemi toplam olasılığın zaman içinde sabit kalmasını sağlayarak olasılığın konumunu yansıtır. Bu bağlamda olasılık akımı farklı konumlar arasındaki olasılık akışını temsil eder. Dengedeki sistemler için süreklilik denklemi sistem geliştikçe olasılığın korunduğunu garanti eder. Sistemin ve aparat parçacıklarının başlangıç dağılımı bireysel dağılımlarının bir ürünü ise
Schrödinger denklemi tarafından yönetilen evrim yeni bir olasılık yoğunluğuyla sonuçlanır. Bu yeni yoğunluk işaretçinin başlangıç dağılımının sistemin konumuna yanıt olarak değiştiğini ve sistemin konumu hakkındaki bilgileri işaretçinin dağılımına etkili bir şekilde kodladığını göstermektedir. Alt kuantum ölçüm modelinden elde edilen önemli bir içgörü, işaretçinin konumunun aralarındaki etkileşim zayıf olsa bile sistemin konumu hakkında çok ince bir düzeyde bilgi kodlayabilmesidir. Etkileşim var olduğu sürece ne kadar küçük olursa olsun işaretçinin konumunu etkileyebilir. Aygıt parçacıklarının başlangıç dağılımı darsa, işaretçinin konumu sistemin konumunu çok yüksek doğrulukla çıkarmak için kullanılır. Bu bulgu sistemin dalga fonksiyonunu etkilemeden sistemin konumunu büyük bir hassasiyetle ölçmenin mümkün olabileceğini düşündürmektedir. Bu geleneksel olarak belirsizlik ilkesiyle çelişiyor gibi görünür. İşaretçinin başlangıç dağılımı belirli bir değer etrafında sıkı bir şekilde odaklanmışsa, işaretçinin konumundaki belirsizlik küçülür ve sistemin konumunun çok dar bir aralıkta belirlenmesini sağlar. Bu modelin en çarpıcı iddialarından biri belirsizlik ilkesinin potansiyel olarak ihlal edilmesidir. Standart kuantum mekaniğinde belirsizlik ilkesi, konum ve momentum gibi belirli gözlemlenebilir çiftlerin her ikisinin de keyfi bir hassasiyetle ölçülemeyeceğini belirtir. Burada sunulan model denge dışı parçacıklar kullanılarak bu ilkenin atlatılabileceğini ve konumun keyfi bir doğrulukla ölçülebileceğini öne sürer. Ancak bu iddia dikkatli incelenmeyi hak ediyor. Belirsizlik ilkesi yalnızca ölçüm tekniklerinin sınırlamaları hakkında bir ifade değildir. Kuantum durumunun kendisinin temel bir özelliğidir. Bu modeldeki görünür ihlal denge dışı dağılımın standart bir kuantum mekanik olasılık dağılımı olmamasından kaynaklanmaktadır. Bunun yerine dalga fonksiyonu olasılık yoğunluğuyla ilişkilendirilen Born kuralının geçerli olmayabileceği kuantum dengesinden bir sapmayı yansıtır. Bu nedenle model matematiksel olarak tutarlı olsa da fiziksel yorumu tartışmalı olmaya devam eder. Kuantum mekaniğinin temel varsayımlarına, özellikle de Born kuralının evrenselliğine meydan okur. Denge dışı dağılımlar gerçekten gerçekleştirilebilirse bu kuantum mekaniğinde yeni bir rejim anlamına gelir ve potansiyel olarak yeni tip kuantum ölçümleri ve hesaplamalarına kapı açar. Kuantum altı ölçümlerinin pratik olarak gerçekleştirilebilmesi önemli bir deneysel zorluk olan denge dışı parçacık topluluklarının hazırlanmasını ve kontrol edilmesini gerektirir. Burada Antonio Valentini'nin bu tür denge dışı durumların var olabileceğini, ancak sistemlerin kuantum dengesine gevşemesi nedeniyle doğal olarak gözlemlenmediğini öne süren çalışmasına atıfta bulunacağız. Eğer denge dışı durumlar korunabilseydi, kuantum ölçüm teorisi, kuantum bilgisi ve hatta kuantum mekaniğinin temelleri için sonuçlar derin olurdu. Bu kuantum düzeyinde hassas ölçüm ve bilgi alma için yeni teknolojilerin geliştirilmesine yol açabilir ve şu anda imkansız olduğu düşünülen ölçümleri mümkün kılabilir. Kuantum altı ölçüm tartışması, kuantum gerçekliğinin doğası hakkında derin felsefi sorulara değinir. Bir kuantum sistemi hakkındaki bilgilere dalga fonksiyonunu bozmadan erişilebileceği, Kopenhag yorumunun kuantum durumlarını belirlemede gözlemcinin ve ölçüm rolüne yaptığı vurgunun sorgulanmasına yol açar. Ayrıca alt kuantum bilgisi kavramı, standart kuantum mekaniği tarafından yakalanamayan gizli değişkenler veya daha derin gerçeklik katmanları oluşturabileceğini öne sürer. Bu parçacıkların dalga fonksiyonu tarafından yönlendirilen kesin yörüngelere sahip olduğu, ancak kuantum dengesinden sapmalara izin verecek şekilde genişletildiği Bohmian mekaniğinin görüşüyle uyumludur. Denge dışı parçacıklar kullanılarak alt kuantum ölçümüne ilişkin teorik model, kuantum mekaniğinin geleneksel anlayışına cesur ve ilgi çekici bir meydan okuma sunar. Matematiksel çerçeve sağlam olsa da fiziksel yorumu belirsizlik ilkesinin geçerliliği, Born kuralının evrenselliği ve kuantum gerçekçiliğinin doğası hakkında önemli sorular ortaya çıkarır. Bu fikirlerin hem teorik hem de deneysel olarak daha fazla araştırılması, kuantum ölçümü ve hesaplanmasında çığır açan gelişmelere yol açar. Ancak bu iddialara ihtiyatla yaklaşmak ve bunların kuantum mekaniğinin yerleşik ilkelerinden bir sapmayı temsil edip etmediğini kabul etmek ve sorgulamak bu noktada önemlidir. Potansiyel çıkarımlar oldukça geniştir. Model başlangıç işaretçi dağılımını keyfi olarak daraltarak sistem parçacığının x konumunu dalga fonksiyonunu bozmadan yüksek hassasiyetle ölçmenin mümkün olduğunu ileri sürmektedir.
Bu konum ve momentum gibi belirli gözlemlenebilir çiftlerin aynı anda keyfi hassasiyetle ölçülemeyeceğini ileri süren Heisenberg belirsizlik ilkesine meydan okuyor gibi görünür. Bu bağlamda belirsizlik ilkesi x hakkındaki bilginin x'in doğrudan ölçümü yerine alt kuantum düzeyinde işaretçi konumu y'ye kodlanması nedeniyle atlatılmış gibi görülmektedir. Ancak bu modelin Born kuralının evrensel olarak uygulandığı varsayılan standart kuantum mekaniği çerçevesine uymayan denge dışı dağılımlara dayandığı da kabul edilmelidir. Denge dışı parçacıkların kullanımı geleneksel kuantum mekaniğinden önemli bir sapmaya neden olur. Standart kuantum teorisinde parçacıkların genellikle dengede olduğu varsayılır ve olasılık dağılımları dalga fonksiyonunun kare modülü ile verilir. Buna Born kuralı denilir. Bu modelde incelenen denge dışı senaryo olağan anlamda hiçbir dalga fonksiyonuna karşılık gelmeyen dağılımlara izin vermektedir. Bu tür denge dışı durumların fiziksel bir sistemde var olup olmayacağı veya korunup korunmayacağı sorusunu gündeme getirir. Model bunların varlığını varsayar. Ancak deneysel gerçekleştirme bu bağlamda yetersiz kalmaktadır. Bu modelin önerdiği gibi bir sistemin konumunu keyfi bir kesinlikle ölçme potansiyeli deneysel doğrulama için ilgi çekici bir olasılık sunar. Denge dışı dağılımlar hazırlanabilir ve korunabilirse modelin tahminleri işaretçinin konumunu ölçerek ve çıkarılan sistem konumunu sistemin doğrudan ölçümleriyle karşılaştırarak test edilebilir. Bu tür deneyler belirsizlik ilkesinin sınırlamaları ve kuantum ölçüm teorisi için daha geniş çıkarımlar hakkında fikir verir. Ancak denge dışı durumları hazırlama ve manipüle etme uygulanabilirliği önemli bir zorluk olmaya devam ediyor. Denge dışı parçacıkları kullanan alt kuantum ölçüm modeli, kuantum ölçümü ve bilgi çıkarımı konusunda yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Denge dışı dağılımları kullanarak model kuantum sistemlerini geleneksel belirsizlik ilkesine meydan okuyan bir hassasiyetle ölçmenin mümkün olabileceğini öne sürüyor. Teorik çerçeve matematiksel olarak sağlam ancak fiziksel yorumu ve deneysel gerçekleştirimi daha fazla araştırma için olgunlaşmış alanlardır. Bu modelin çıkarımları deneysel olarak doğrulanırsa kuantum mekaniğinin daha derin bir şekilde anlaşılmasına yol açabilir. Potansiyel olarak kuantum gerçekliğinin yeni katmanlarını ortaya çıkarabilir ve gelişmiş kuantum teknolojileri için yollar açabilir. Ancak yerleşik kuantum ilkelerinden ayrılma dikkatli bir değerlendirmeyi de beraberinde getirmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.